Merhaba, ben Enes. Bugün Xiaomi'nin yeni çıkardığı bu kadar küçük boyuna rağmen gerçek 1080p çözünürlük sunabilen minik taşınabilir projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Bu minik projeksiyon cihazının içerisinde Android işletim sistemi bulunuyor ve YouTube ve Netflix'i direkt bu cihaz üzerinden çalıştırabiliyoruz. Taşınabilir projeksiyonlarda oldukça önemli olan 4 köşe düzeltme özelliği de bu projeksiyonda bulunuyor. Yani illaki görüntünün tam karşısına projeksiyonu yerleştirmenize gerek yok. Yan tarafa da koyduğunuz zaman rahat bir şekilde görüntüyü ayarlayabiliyorsunuz. Bu cihaz pek fazla bilinmeyen, yine bitmek tükenmek bilmeyen Xiaomi'nin alt markalarına ait. Bu cihazı ilk gördüğümde epey sevinmiştim açıkçası. Fiyat performans bir projeksiyon bulduğumu hissiyatı uyandırmıştı bende. 1080p çözünürlüğü bu fiyata ve bu boyutta sunabilmesiyle. Cihazın görüntü kalitesi beklentimi karşıladı ancak bazı eksi noktaları da bulunuyor. Bu cihazın Max olmayan bir versiyonu daha bulunuyor. Onda Android işletim sistemi bulunmuyor. Aşağıdaki satın alma linkinden indirim kodu ile birlikte bu kargo seçeneğini seçerek Banggood üzerinden vergiler dahil olarak bu cihazı satın alabilirsiniz. Son olarak video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Projeksiyon bu şekilde harici olarak konmuş bir kutuyla geliyor. Bu şekilde bir kullanım kılavuzu geliyor yanında. Malzeme kalitesi olarak gayet başarılı. Kutu gayet güzel paketlenmiş. Kutu içerisinde de bu şekilde gördüğünüz gibi kartonlar var. Özellikle projeksiyonlar taşınırken zarar görme ihtimali en yüksek olan cihazlar olduğu için bu şekilde bir adaptörü bulunuyor. Adaptörün de dışarıda konumlandırılması projeksiyonun boyutunu küçültmüş. Bu şekilde gördüğünüz gibi Türkiye uyumlu bir prizle geliyor. Projeksiyonun bu şekilde bir laptop adaptörü gibi bir adaptörü bulunuyor. Bu elimde Mi Stick kumandası var. Bu elimde de projeksiyonun kumandası. Yani birebir onun kadar olmasa da oldukça benziyor. Yani ortalamanın bir tık üzerinde diyebilirim kumandanın kalitesi. Evet, kutu içeriği bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle projeksiyonu biraz daha yakından bakalım. Bu yanında ve bu yanında 2x3 Watt olmak üzere 2 adet ses çıkışı bulunuyor. Yine hem burada hem de ön tarafında hava çıkışı bulunuyor. Isı engelleyici. Bu şekilde burayı da açalım. Bu şekilde bu üst bölümden de netlik halkası bulunuyor. Oldukça yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Üst bölümde bir açma kapama düğmesi bulunuyor. Başka herhangi bir kontrol imkanı yok. Bu negatif bir özellik diyebilirim. Yani kumandaya iyi bakmanız gerekiyor. Kumandaya bir şey olduğu zaman projeksiyonu kontrol edemiyorsunuz. Xiaomi'nin Mijia projeksiyonunda da aynı durum geçerliydi. Arka bölümüne baktığımızda güç çıkışını, burada USB girişini, film, müzik veya farklı dosyaları buraya takabiliyoruz flash bellek üzerinden. Burada da görüntü çıkışı için HDMI çıkışını görüyorsunuz. Burada da 3,5 mm'lik kulaklık veya ses sistemi bağlayabilmemize yarayan bir giriş bulunuyor. Projeksiyonun yaklaşık olarak 900 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Genel malzeme kalitesi olarak projeksiyonun tok bir hissiyatı var. Gayet şirin bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Alt bölümünde de yine 4 adet kaydırmaz ayak bulunuyor ve burada da bir adet tripod bağlayabilmemiz için bir giriş mevcut. 1/4 vida. Bu arada projeksiyonun yanında bir taşıma çantası gelmiyor. Bu tarz projeksiyonlar ufak olduğu için yani yanınızda taşımak oldukça önemli. Bu kutuyu atmazsanız eğer direkt bu kutu üzerinden de çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Çünkü kutusu da çok fazla büyük değil ve kutusu da gayet kaliteli. Bu arada cihazın kumandası Bluetooth değil, yani cihaza doğru doğrultmanız gerekiyor. Ancak ben cihaz arkada, ben kumandayı öne doğru doğrulttuğumda da gayet rahat bir şekilde kumandadan cihazı kontrol edebildim. Cihazın bir teknik özelliklerine baktığımızda cihazda 1080p'lik gerçek çözünürlüğü destekliyor. 2000'e 1 kontrast oranı bulunuyor. 200 lümenlik bir parlaklık seviyesi var bu cihazda. LED lamba kullanıldığı için 20.000 saat lamba ömrü bulunuyor. Bu cihazda Bluetooth 4.0 bulunuyor. Bluetooth hoparlör ve tam kablosuz kulaklık bağlayarak bu cihazı test ettiğimde herhangi bir şekilde görüntüyle dudak arasında bir senkron problemi olmadı. Ancak rekabetçi denen PUBG oyunları tabii ki oynarsanız mutlaka gecikme hissedilir. Cihazı 1,5 metre ile 3 metre arasına konumlandırabiliyoruz. Ben 2 metre 80 santimlik uzağa konumlandırdım ve 110 santim yükseklik ve 2 metre eninde bir görüntü alabildim. Bu cihazda hem 4 köşe düzeltme özelliği hem de görüntü küçültme özelliği sayesinde perdemize göre görüntüyü ayarlayabiliyoruz. Yaptığım desibel testinde diğer projeksiyonlara göre çıkardığı ses seviyesi bu şekilde tam olarak ortalama diyebiliriz. Yani çok sessiz bir projeksiyon değil, çok aşırı sesli de değil. Yani genelde bu tarz giriş seviyesi projeksiyonlarda bir miktar ses olabiliyor. Evet, parlaklık testini görüyorsunuz. Açıkçası ben biraz daha kötü bekliyordum 200 lümen parlaklığa göre. 200 lümen parlaklığa göre gayet tatmin edici bir parlaklık seviyesi bulunuyor. Tabii ki hiçbir projeksiyon cihazını açık ışıkta veya direkt gün ışığı görürken kullanmanızı tavsiye etmem. Projeksiyon cihazları genel olarak ya karanlıkta ya da loş ışıklarda kullanılması için üretilen cihazlar. Yani parlaklık seviyesi olarak 200 lümenin hakkını verdiğini söyleyebilirim. Şu an projeksiyonun yanında oturuyorum.
Geliyor musun? Adli tıpta kim var? Anderson. Ses seviyesi şu an O sonda. zaman yardımcın olmasın. Yardımcıya ihtiyacım var. Gelecek misin? Polis aracıyla değil, arkandan giderim. Teşekkür ederim. Açıkçası sese odaklanmadığınız sürece projeksiyonun sesinden rahatsız olmuyorsunuz. Bu kadar. Harika. Projeksiyon fiyat itibariyle çok üst düzey bir noktada olmadığı için siyah gösterimi konusunda çok başarılı değil. Ancak yine fiyatına göre tatmin edici seviyede siyah gösterim kalitesi bulunuyor. Yine renk canlılığı olarak da oldukça doyurucu bir renk canlılığı bulunuyor projeksiyonda. Bu projeksiyona PlayStation 4 bağladım ve 1080p 60 Hz'de gayet akıcı bir şekilde oyunları da oynayabildim bu projeksiyon üzerinden. Köşe netliği olarak ve orta netlik olarak oldukça başarılı. Hiçbir köşesinde en ufak bir bulanıklık söz konusu değil. Yine metin okumak için de rahat bir şekilde bilgisayarı bağlayıp metinler okuyabilirsiniz. Projeksiyonun menülerine baktığımızda burada güncel içerik olarak YouTube'dan içerikler öneriliyor. Sağ üst köşeden şu an internet bağlantımızın olup olmadığını görebiliyoruz. Bu alt bölümde uygulama marketi bulunuyor. Buradan istediğimiz uygulamaları bu cihaz üzerine yükleyebiliyoruz. Bu şekilde basit oyunları da oynayabilirsiniz. Donanım olarak çok kuvvetli olmadığı için ağır oyunları kaldırmayacaktır, ancak basit oyunları yükleyebilirsiniz. Burada dosya menajeri var. Yine bu temizlikle alakalı birkaç uygulama var. Bu temizlik uygulamasını da yüklemenizi tavsiye ederim. RAM'i belli bir aralıklarla şiştiği için onu temizlemek oldukça işe yarıyor bu cihazda. Yine burada gördüğünüz gibi Chrome yükleyip internete de girebiliyorsunuz direkt cihaz üzerinden. Bu kumandadaki sağ en üstteki düğmeye bastığınız zaman bu şekilde bir mouse hareketi beliriyor. Ve bu şekilde kontrol tuşlarıyla da mouse'u kontrol edebiliyorsunuz. Yine ekstra bu cihazda Bluetooth desteği de olduğu için Bluetooth klavye veya Bluetooth mouse'unuzu da bağlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ben kulaklık ve Bluetooth hoparlör bağladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi mouse'la da çok daha pratik bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz cihazı kumandaya göre. Burada Netflix'i görüyorsunuz. Bu cihazda orijinal Netflix sertifikası olmadığı için Netflix 480p olarak gözüküyor. Yani tam olarak Netflix'ten performans alabilmeniz için harici olarak bir TV Box kullanmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde 480p olarak kullanabilirsiniz. Burada Amazon Prime'da bulunuyor. Yine uygulama mağazasından farklı platformları da direkt indirebiliyorsunuz. Menüler arasında geçerken bazen ufak takılmalar yaşanabiliyor. Bu kısma geldiğimizde buradan görüntünün köşe ayarlarını, köşe düzeltme ayarını yapabiliyoruz. Bu özellik oldukça işe yarıyor. Bu şekilde sağa sola doğru oklara basıyoruz. Sol üst köşede şu an. Bir daha ortaya bastığımız zaman sağ üst köşeyi düzeltmeye başlıyoruz. Bir daha bastığımız zaman sağ alt köşe bu şekilde. Bakın şu şekilde bozdum şu an sağ alt köşeyi. Sonra tekrar bu şekilde projeksiyonu koyduğumuz açıya göre ayarlayabiliyoruz. Bu dört köşe düzeltmenin bu şekilde olması çok büyük bir avantaj olmuş projeksiyon için ve gerçekten de işe yarıyor. Bu üst bölümde dört köşe düzeltme özelliği vardı. Alt bölümden de görüntünün genel olarak büyümesini ve küçültmesini gördüğünüz gibi dikey, yatay ve tüm yüzeyde yapabiliyoruz. Bu şekilde bunu aşağı doğru indirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi görüntü genel olarak küçülüyor. Bu özellikle şu işe yarıyor. Siz projeksiyonu uzağa yerleştirdiğiniz zaman perdenize eğer görüntü büyük gelirse bu özellik sayesinde görüntü küçültebiliyorsunuz. Yine bunu gördüğünüz gibi bu şekilde yatay ve dikey olarak da ayarlarını ince ayar olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu yanındaki Miracast'ten Android telefonlarımızdan kablosuz olarak görüntü aktarabiliyoruz. Bu bölümden USB üzerine taktığımız film, müzik ve diğer dokümanları direkt cihaz üzerinden açabiliyoruz. Bu yanında YouTube geliyor hazır yüklü. Hava durumu, kendi tarayıcısı bulunuyor. Bu eShare'den iPhone'lar üzerinden kablosuz olarak görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyoruz. Bazen ufak takılmalar olsa da iPhone'dan da gayet başarılı bir şekilde kablosuz görüntü aktarabiliyoruz. Bu arada hem projeksiyonun hem de iPhone'un normal sabit internete bağlı olması yeterli kablosuz görüntü aktarımı için. Yine burada Chrome'u görüyorsunuz. Bu şekilde mouse bağladığınız zaman da daha kullanışlı bir şekilde bu Chrome'u kullanabiliyorsunuz. Kendi bu Chrome üzerinden bu şekilde illegal sayılabilecek film izleme sitelerine girmeyi denediğim zaman çoğunlukla hata verdi. Yani çok performans beklemeyen açıkçası Chrome üzerinden bu şekilde film izlemek için. Chrome üzerinden daha farklı internette gezinme gibi ufak tefek basit işlemler yapılabilir. Cihazda 1 GB RAM olduğu için bir miktar yavaş kalıyor açıkçası işletim sistemi. Yine bu alt bölümde müzikle alakalı bir kısım bulunuyor. Burada alt bölümde spor var. Burada yine
Bunları YouTube uygulaması üzerinden çekiyor. Bu kaynak bölümünde HDMI görüntü çıkışına geçiş yapıyoruz ve PlayStation 4 veya bilgisayar veya TV Box ne bağladıysak onun görüntüsü geliyor ekrana. Bu alt bölümde ayarlar kısmını görüyorsunuz. Daha çok Android işletim sistemi ile alakalı olan ayarlar var. Bluetooth üzerinden kablosuz cihazlarımızı projeksiyona direkt bağlayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Bu ekran kısmı sadece yazı boyutuyla alakalı bir değişiklik bulunuyor. Yine gördüğünüz gibi de Türkçe dil desteği bulunuyor. Buradan flip kısmını koymuşlar. Projeksiyonu ters koyduğumuz zaman ters ve düz olarak gördüğünüz gibi yönünü ayarlayabiliyoruz. Bu en azından güzel olmuş. Bu telefon ayarları, bu da kendini telefonu zannediyor. Şöyle gördüğünüz gibi Android altta işletim sistemini kullanıyor. Epey eski bir işletim sistemi diyebiliriz bunun için. Yine burada normal Android'in kendi özelliklerini görüyorsunuz. Depolama kısmında 16 GB'lık dahili bir hafızası bulunuyor bu içerisindeki Android işletim sisteminin. Cihazdaki Android işletim sistemi üzerinden işinizi görebilirsiniz ancak benim tavsiyem cihazdan maksimum verimi alabilmek için bir TV Box ile kullanmanız çok daha cihazdan keyif almanızı sağlayacaktır. Bu ufak takılmalar benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Eski bir işletim sistemi olduğu için ancak yine de hani günü kurtarır derecesinde işinizi görebilirsiniz. Yani özellikle ufak çocuklar için rahat bir şekilde buradan video açıp oynatabilirsiniz veya direkt buradaki uygulamalar üzerinden televizyonda izleyebilirsiniz. Bu şekilde HDMI üzerindeyken veya kendi menüsündeyken de bu kumandadaki yan menü düğmesine bastığımız zaman burada zoom modunu görüyorsunuz. Bu şekilde görüntüyü biraz daha zoom yaparak gösteriyor. Ama açıkçası bu özellik tam olarak bana pek kullanışlı gibi gelmedi. Yani zoom yapıyor ancak ekranın sadece belli bir kısmını gösteriyor. Burada görüntünün pürüzlerinle alakalı burada keskinlik gibi bir düşünebilirsiniz bu ayarı. Bu şekilde bir ayar bulunuyor. Bu alt bölümünde de yine aynı şekilde bir keskinlik ayarı mevcut. Buradan renk ayarını görüyorsunuz. Direkt görüntüye etkisi oldukça fazla oluyor. Burada ses ayarları kısmını görüyorsunuz. Standart müzik, film olarak değiştirebiliyoruz veya kendimiz de ayarlayabiliyoruz. Burada sesle alakalı daha gelişmiş ayarları yapabiliyorsunuz. Burada menünün ekranda kaç saniye durmasını istiyorsak onu ayarlayabiliyoruz. Burada uyku zamanı belirleyebiliyoruz kapanması için. Yine bu ayarın da oldukça etkisi yüksek, resim ayarı. Buradan kendi istediğiniz gibi keskinliği arttırabiliyorsunuz. Bu arada bu kendi menüsündeyken bu düğmeye bastığımız zaman bu şekilde yanda açılıyor. Buradan da aynı ayarları bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ancak yine burada da zoom özelliği sadece bu şekilde çıkıyor. Evet, müzik performansını dinlediniz. Son ses seviyesinde bir miktar bozulma bulunuyor. Eğer müzik dinlemek amaçlı kullanmayı düşünüyorsanız son sesini biraz daha kısık olarak kullanabilirsiniz. Normal film izlerken herhangi bir şekilde ben bir bozukluk hissetmedim. Yine hem bu yanında hem de bu yanında hoparlör de olduğu için sesi güzel bir şekilde çevreye yayıyor. Projeksiyon da taşınabilir olduğu için bence hoparlör performansı burada çok önemli. Yani ben hoparlör performansının biraz daha iyi olmasını beklerdim açıkçası. Yine de günü kurtarır derecede, yani film izlenir ancak müzik dinleme açısından çok keyif vermeyebilir. Yani yanınızda eğer bir Bluetooth hoparlörü varsa bu cihaza onu bağlayarak da daha zevkli bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Film deneyimi pardon. Evet, fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman videoyu yayınladığım tarih itibariyle aşağıdaki indirim kodunu da kullanarak bu projeksiyonu 1778 TL'ye alabiliyorsunuz. Dolardaki bu değişiklikten dolayı fiyatlar ilerleyen süreçlerde değişebilir. Projeksiyonun eksi özellikleri bunlar ve artı özellikleri bunlar. Yani bir miktar sesli bir projeksiyon ancak genel olarak bu fiyat bandındaki, yani 2000 TL hatta 2500 TL altındaki projeksiyonların hepsi bu şekilde sesli. Yine de bu aralarında sessiz olanlardan birisi diyebilirim. Yine işletim sistemi olarak eğer çok birinci önceliğiniz bu işletim sistemi ise eğer bir miktar size de yavaş gelebilir işletim sistemi açıkçası. Yani böyle yağ gibi akmıyor işletim sistemi ancak işinizi görür seviyede kullanabiliyorsunuz projeksiyonu. Biraz önce de söylediğim gibi projeksiyondan maksimum verim almak için bir TV Box bağlamanız bence çok daha verimi arttıracaktır. Bu cihazın bence en önemli esprisi taşınabilir olması. Yani çantanıza atıp kampa veya bir misafirliğe giderken çok rahat bir şekilde yanınızda bu şekilde 1080p bir cihazı taşımak bence oldukça avantajlı bir durum. Yani yanındaki
Bu şekilde güç kablosu bir miktar büyük ancak o da hani çok da büyük olduğu sayılmaz. Bu şekilde bir güç kablosunu dışarıya almışlar. Ondan dolayı da iyice projeksiyonun boyutu da küçülmüş. Bir eleştireceğim yine bir nokta olarak belki yanında bir küçük bir taşıma çantası gelseydi güzel olabilirdi bu projeksiyon için. Eksilerine rağmen parasını hak ediyor mu diye soracak olursanız da bence 1080p çözünürlüğü bu şekilde küçük bir cihazda almak, 4 köşe düzeltme özelliği de olması oldukça önemli bir özellik. Yani bu fiyatın bence hakkını veriyor diyebilirim. Projeksiyonu satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Alarm tuttum. Bak tam bitirdim zamanda videoyu. Şunu öğrendim. İnsan bitirmek için belli bir zaman verdiği zaman videoyu o zaman da bitirebiliyor. Uzatmanın anlamı yok.